Herkese merhaba. Bu videoda Unity uygulamanıza AdMob reklamlarını nasıl ekleyebileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle birkaç şey hazırlamamız gerekiyor. Platform olarak Android platformunu seçeceğiz. Daha sonra da 3 tane buton ekleyip bu butonlarla bütün reklamların implement edilmesini sağlayacağız. Hemen hızlıca yapalım. Evet, platformumuzu seçtik. Şimdi butonları ekleyeceğiz. Evet, butonlarımızı ekledik. Şimdi yapmamız gereken şey Google AdMob sitesine gidip SDK'yı indirmek. Hemen girelim. Google'a AdMob Unity yazdığınızda en üstteki sayfaya tıklıyoruz. Bu linke yönlendiriyor bizi. Burada Download Plugin butonu var. Buna tıklıyoruz. Burada şurada gördüğünüz Google Mobile Ads versiyon 5.0 Unity Package dosyasını indiriyoruz. Zaten küçük bir dosya. Bunu indirdikten sonra tekrar Unity'ye geliyoruz. Burada Assets sekmesinden Import Package, Custom Package seçiyoruz. Sonra indirdiğimiz klasörü buluyoruz dosyayı. Daha sonra ekleye basıyoruz. Ve bu sayfa gelecek. Burada hiçbir şey değiştirmeden Import butonuna tıklıyorsunuz. Evet, bu ekran size çıktıysa burada Enable butonuna tıklıyorsunuz. Burada yaptığı işlem Android Resolver'ı otomatik olarak çalıştırmayı sağlıyor. Burada bakıp görebilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra burada Add Selected Registers butonuna tıklıyoruz. İşlem hala devam ediyor. Yine burada Apply butonuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, Resolving işlemi tamamlandı. Unity'nizin sürümüne bağlı olarak sizde Enable Auto Resolve seçeneği aktif olmamış olabilir. Eğer böyle bir problemle karşılaştıysanız, yani az önceki ekranı göremediyseniz, burada Assets sekmesinden External Dependency Manager, Android Resolver, Resolve ya da Force Resolve seçeneğine tıklayarak yine aynı sonucu elde edebilirsiniz. Bizim için zaten tamamlandı. Şu an yapmamız gereken şey şu. Burada gördüğünüz gibi Google Mobile Ads seçeneği geldi. Settings'e tıklıyoruz. Burada Ad Manager ve AdMob sekmeleri açılıyor. Biz AdMob'u implement edeceğimiz için bunu seçiyoruz. Burada bizden iki tane ID istiyor. Birisi Android için, diğeri iOS için. Bu ID'leri elde etmek için de bir AdMob hesabınızın olması gerekiyor. Yani şöyle bir hesaptan bahsediyorum. Bunu oluşturmak çok basit. Google AdMob yazıp Sign Up butonuna tıkladığınız zaman bir hesap edinebilirsiniz. Hesabınızı açtıktan sonra uygulamayı nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Burada tüm uygulamalar, uygulama ekle butonuna tıkladığımızda bu sayfa gelecek. Uygulamamızı yayınlayıp yayınlamadığımızı soruyor. Biz henüz yayınlamadık. Platformumuz Android. Uygulama adı da ne olsun? AdMob Demo olsun. Ekle dedik. Burada bizim için bir uygulama kimliği oluşturdu. Bunu kopyaladık ve gelip burada Android bölmesine yapıştırıyoruz. Eğer burada iOS içinde doldurmazsanız AdMob hata verebiliyor. Dolayısıyla iOS'ta yayınlamayacak olsanız dahi buradan gelip yine iOS içinde bir uygulama kimliği oluşturmanız gerekiyor. Burada daha sonra yapacağımı seçip tekrar uygulama ekle diyeceğim. Yine hayır deyip iOS platformunu seçiyoruz. AdMob Demo yazdık ismine. Ekle dedik. Yine bizim için bir uygulama kimliği oluşturdu. Bunu da kopyaladık. Ve geldik burada iOS sekmesine yapıştırdık. Evet, şimdi yapmamız gereken şey kodu yazmak. Kodu yazmak için burada Asset klasörünün içerisinde script adında bir dosya oluşturacağım. Siz oluşturmak zorunda değilsiniz.
script klasörünün içerisinde create C# script tıklayarak buraya da AddMob yazalım. Çok önemli değil. Evet, oluşturduğumuz script'i açıyoruz. Burada yapmamız gereken ilk şey eklediğimiz SDK'yı kodumuza dahil etmek olacak. Onun için de using Google Mobile Ads.api yazdık. Daha sonra buradan sonra eğer adım kaçırırsanız diye şunu göstermek istiyorum. Burada tekrar gelip AddMob Unity yazdığınız zaman bir sayfaya yönlendirmişti bizi. Bu sayfada gördüğünüz gibi işlemler sırasıyla nasıl yapılacağı gösteriliyor. Burada ilk yapmamız gereken şey şu kodu start fonksiyonunun içerisine eklemek. Bu reklamları initialize etmemizi sağlıyor. Bu init statüste reklamların initialize edilip edilmediğini döndürüyor bize yanıt olarak. Tabi bu işlem uzun sürebiliyor. Dolayısıyla bu şekilde çağrılıyor. Şimdi dahil ettikten sonra bizim 3 tane ID'ye ihtiyacımız var. Bunları hemen burada belirtelim. Bunlardan birincisi Banner ID. Şöyle D'yi büyük yazalım. İkincisi geçiş reklamı için üretilen Interstitial ID. Üçüncüsü de Rewarded ID. Şimdi bu ID'leri nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Burada AddMob profilimize gelip Android uygulamasını seçmemiz gerekiyor. Çünkü şu an Android platformunda çalışıyoruz. Android AddMob Demo. Burada reklam birimi ekleyin butonu çıkıyor. Banner'ı seçiyoruz. İsim girmemizi istiyor. Bunu direkt banner yazabiliriz. İstediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Burada bizim için bu ID'yi üretti. Bunu kopyalıyoruz. Ve gelip script'in içerisinde ilgili yere yapıştırıyoruz. Yine aynı şekilde geçiş reklamı için de oluşturmamız gerekiyor. Yine oluşan ID'yi alıp ilgili yere kopyaladık. Son olarak da ödüllü reklam için oluşturacağız. Burası çok önemli bir şey değil. Ama sabit bir ödülünüz varsa burada bunu verdiğinizde size oluşturacağı callback'te bu ödül miktarını döndürebiliyor. Ya da direkt kodsal olarak kendiniz de değiştirebilirsiniz. Ben bunu kullanmayacağım. O yüzden direkt oluştur diyorum. Yine oluşturulan ID'yi kopyaladık ve ilgili yere yapıştırdık. Bunları public yapalım. Daha sonra dışarıdan yani bu script'i bir kere yazdıktan sonra tüm uygulamalarımızda kullanabiliriz. Sadece yapmamız gereken sadece şu ID'leri değiştirmek olacak. Şimdi de reklam birimlerini oluşturalım. Banner için Banner View klasından Banner Add diyelim buna. Daha sonra Interstitial için Interstitial Add klasında buna Banner Add demeyelim. Sadece Banner diyelim. Buna da Interstitial diyelim. Ve yine son olarak Rewarded Add için Rewarded Add klasından bir obje oluşturuyoruz. Objelerimizi oluşturduk. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var.
Uygulamanızı geliştirme sırasında test reklamlarınızı kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde Google size ceza verebiliyor. Yani dolandırıcılıktan ceza uyguluyor size. Test reklamlarında gerçek reklamlar yayınlanmıyor. Google'ın özel olarak oluşturduğu reklamlar yayınlanıyor. Herhangi bir para kazanmıyorsunuz bundan. Ama uygulamanızı geliştirme sürecinde bunu kullanmanız gerekiyor. Dediğim gibi aksi takdirde ceza yiyebilirsiniz. Bunun için test mode adında bir değişken tanımlayacağım. Ve default olarak true değerini atadım buna. Burada yapmamız gereken start kısmında eğer test mode aktifse burada oluşturduğumuz ID'leri değil de Google'un bu iş için özel olarak tanımladığı ID'leri kullanmamız gerekecek. Hemen şurada hazırlayalım. Ne bu ID'ler? Hemen buradan bakabiliriz. Şurada Enabling Test Ads sekmesi var. Bunu açtık. Burada Android ve iOS platformları için ayrı ayrı test ID'leri tanımlanmış. Biz Android platformunu kullandığımız için banner için üretilen testi aldık ve burada tekrar banner'ın içine atadık. Aynı şekilde diğer ikisi için de aynısını yapacağım. Geçiş reklamı için oluşturulanı kopyaladım ve buraya yapıştırıyorum. Ve rewarded için oluşturulanı yine kopyalayacağım. Buraya yapıştırdım. Evet, şimdi düzeltmeleri yapalım hemen. Evet, bu update fonksiyonuna ihtiyacımız olmayacak. O yüzden onu siliyorum. Bir de kodun düzenli gözükmesi açısından burada region'lar ekleyeceğim. Bir tane de private fonksiyonlar için ekleyelim. Pardon, yanlış yazdık. Evet, region'ları da ekledikten sonra sırasıyla reklamları implement edelim. Öncelikle bir tane banner için show fonksiyonu oluşturacağız. Public void show banner diyelim ismini de. Bir tane de close banner olsun. Şimdi show banner'ı çağırmadan önce request oluşturmamız gerekiyor her bir reklam tipi için. Onun için de fonksiyonumuzu tanımlayalım. Şimdi request banner fonksiyonu içerisinde burada oluşturduğumuz nesneye atama yapacağız öncelikle. Onun için de yine banner view kütüphanesini kullanacağız. Burada içine 3 tane değişken alıyor. Birincisi ID. Bu ID'yi vermemiz gerekiyor oraya. İkincisi de banner'ın boyutu. Onu da add size klasından çağırabiliriz. Direkt banner'ı seçtik burada. Üçüncüsü de pozisyonu. Burada da bunun için tanımlanmış olan bir enem var. Bottom, bottom left, center, top. Biz top seçelim. Şu an atama yaptık. Göstermek için bir request oluşturmamız gerekiyor. Onun için de add request klasını kullanıyoruz. Add request builder build. Bu şekilde request'imizi de oluşturduk. Reklamı yüklemek için banner.load add içine de oluşturduğumuz request'i veriyoruz. Şu an banner reklamı hazır. Yüklendi. Burada kullanabileceğimiz bazı callback'ler var. Hemen onlara bakalım. On yazdığımız zaman add closed, failed, leaving gibisinden eventler var. Burada on add loaded'ı kullanabiliriz. Bu reklamın hazır olduğunu gösterecek bize.
artı eşittir kullanarak çağırıyoruz ve tab'e bastığımız zaman bizim için otomatik olarak implement ediyor bunu. Burada ne yapabiliriz? Bir tane şurada evet tanımladığımız bool değişkenini çağırabiliriz. Evet, bir de bakalım başka ne var? onAddClosed var. Bu da banner kapatıldığı durumda çağrılan callback. Onu da implement edelim. Burada da reklam kapatıldıysa bu değişkeni false yapalım ve tekrar request fonksiyonunu çağıralım. Tekrar göstermek istediğimizde bizim için reklamı hazır etsin. Evet, bu da hazır. Şimdi request fonksiyonunu bir kere girişte çağırmamız gerekecek. Daha sonra şu şekilde gösterebiliriz. isBannerLoaded bool'uyla kontrol edip banner.show fonksiyonuyla gösterebiliriz. Close için de şunu yapabiliriz. Eğer reklam yüklendiyse banner.destroy fonksiyonunu çağırarak reklamı kapatabiliriz. Kapattıktan sonra reklam kapatıldığında otomatik olarak buraya gelecek ve bu değişkeni false yapıp yeni bir banner oluşturacak. Yine aynı pozisyonlarda. Bunları tabi değiştirebilirsiniz. O artık size kaldı. Şu an banner reklamımız hazır. Yine aynı şekilde interstitial için hazırlayalım. Yine interstitial için bir request fonksiyonuna ihtiyacımız var. Şunu da büyük harfle yazalım. Yine buradakine benzer bir şey olacak. Eşittir new interstitial add diyeceğiz. Bu da yine ID'yi alıyor içine. Interstitial ID. Yine aynı şekilde request oluşturacağız. Request'i oluşturduktan sonra yine load add fonksiyonuyla reklamımızı yükleyeceğiz. Tamam, yine hazır. Burada da yine bakalım kullanabileceğimiz callback'lere. Yine on yazdıktan sonra add closed, loaded, opening ve failed callback'leri var. Burada istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kodu daha iyileştirmek açısından mesela reklam yüklenmediyse tekrar bu fonksiyon çağrılıp yüklenebilir. Ben şu an sadece onAddClosed eventini kullanacağım. Yine tab'a basarak implement ettim. Burada reklam kapatıldıysa tekrar request fonksiyonunu çağıracağım. Ve reklamın tekrar yüklenmesini sağlayacağım bu sayede. Şimdi bakalım show fonksiyonunun içine ne yazabiliriz? Burada interstitial class'ında kendisi otomatik olarak reklam yüklendiğinde bize bir geri dönüş veriyor. Bu da isLoaded fonksiyonuyla sağlıyor bunu. Eğer reklam yüklendiyse biz de gösterebiliriz bunu. Show fonksiyonunu çağırarak gösterdik. Yine burada request fonksiyonunu girişte bir kere çağırmamız gerekecek. Evet, şu an interstitial'da hazır. Aynı şekilde rewarded'ı yükleyelim.
Yine rewarded için de bir request fonksiyonu oluşturacağız. Şimdi request fonksiyonu buradakine çok benziyor. O yüzden neyse tek tek yazalım. Bu da sadece ID alıyor içine. Rewarded ID. Ve yine buradaki gibi bir add request oluşturacağız. Ve yine aynı şekilde rewarded.load add fonksiyonunu kullanacağız. Ve içine oluşturduğumuz request'i vereceğiz. Evet, bu fonksiyonu da girişte yine bir kere çağırmamız gerekecek. Şimdi yine callback'lere bakalım. Burada da on user earned reward callback'ini kullanmamız gerekecek. Bu da reklam kullanıcı tarafından tamamen izlendiğinde çağrılan fonksiyon. Burada kullanıcıya vaat ettiğimiz ödülü vermemiz gerekecek tabii ki. Yine tablo'yu implement ettik. Şimdi bu şimdilik dursun. Bir tane daha reklam kapandığında çağırmamız gereken bir tane callback var. O da on add closed. Yine taba basarak implement ettik. Şimdi burada reklam kapandığında yine interstitial'da olduğu gibi request fonksiyonunu çağırmamız gerekecek. Şimdi burada yine iki durum var. Kullanıcı reklamı izlemiş olabilir tamamen ya da izlemeden kapatmış olabilir. Onun için burada is reward earned diye bir bool değişkeni tanımladım. Şimdi şöyle yapalım. If reward, eğer ödül kazanıldıysa yapacağımız işlem burada. Eğer kazanılmadıysa burada yine bir mesaj yayınlayacağız. Kazanıldığında da burada ödülü verip yine bir mesaj yayınlayacağız. Onun için şöyle yapalım. Arayüze gidip bir tane text box tanımlayalım. Aynı şekilde bir de close, banner close için bir tane buton daha ekleyelim. Hemen şu şekilde kopyala yapıştır yaparaktan ismini de değiştirelim. Close banner dedik. Bunu da şöyle yukarıya taşıyalım. Yanlış oldu, pardon. Yapmak istediğim şey buydu. Tamam. Close banner. Bir tane de text box ekleyelim. Bunu da hemen şöyle aşağıya alalım. Yazı tipi renginde beyaz seçelim ki okunabilsin. Bunun ismine de debug text diyelim. Tamam. Evet, şimdi koda geldik. Burada bir tane text objesi tanımlayacağız. Debug text adını verelim buna da. Tek T ile. Şimdi burada kullanıcı ödülü kazandığında bunu text box'a yazalım.
Bu şekilde saçma sapan bir mesaj yayınlayalım. Ve bu değişkeni de true yapalım. Burada da eğer bu değişken true olmadığı halde reklam kapatıldıysa şunu aşağıya almamız gerekecek. Kapatıldıysa buraya da başka bir mesaj yayınlayalım. Yine saçma olsun özellikle. Tamam, bu şekilde yaptık ve daha sonra request'i tamamladıktan sonra bu değişkeni de false'a çekmemiz gerekecek. Tamam, bu da hazır. Show fonksiyonun içinde tabi çağırmadık. Burada da yine aynı şekilde kontrolü yapabiliriz. Reklamın hazır olup olmadığına dair. Show deyip bunu çağırdık. Evet, bakalım başka bir şey kaldı mı? Request'lerimizi oluşturduk. Fonksiyonları çağırdık. Evet, şu an için gözüme takılan bir şey yok. Hata varsa tekrar dönüş yaparız buraya. Şimdi tekrar Unity'yi açtık. Burada bir tane empty game object oluşturuyoruz. Adına addMob diyelim. Tamam. Yazdığımız script'i gelip buraya bırakıyoruz. Şimdi burada test mode true seçilmiş ve ID'ler var. Bu ID'ler zaten test mode aktif olduğu sürece bir anlam ifade etmiyor. Şimdi burada debug text eklememiz gerekiyor. Text'i sürükle bırak yöntemiyle buraya ekledik. Şimdi butonlara eventleri ekleyeceğiz sırasıyla. Buradan gelip fonksiyonu seçiyoruz. Bu show banner. Bunda da yine aynı şekilde nesneyi bırakacağız. Close banner. Evet, eventleri de ekledik. Şu an için yapacağımız başka bir şey yok. Bunu kaydedelim ve şimdi burada çalıştırdığımızda reklamları göremeyeceğiz. Sadece sol alt köşede oluşturulan dummy textleri göreceğiz. Gördüğünüz gibi bütün reklamların yüklendiğine dair şeyler var burada. Bastığımız zaman çıkıyor. Yine interstitial'a bastığımız zaman show interstitial, show reward'a bastığımız zaman yine show fonksiyonu çağrılıyor. Close'da da yine aynı şekilde. Şimdi bunu görebilmek için Android emülatör çalıştıracağız. Dosyayı derleyip emülatörde açmamız gerekiyor. Bunun için girelim. Otomatik olarak emülatörü seçti. Build and Run butonuna tıklayıp dedik. Evet, derleme işlemi bitti. Şimdi emülatörü açıyorum. Evet, programımız yüklendi. Banner'ı otomatik olarak gösterdi nedense. Buna tekrar bakarız. Evet, Close Banner fonksiyonu çalışıyor. Tekrar Show Banner dedik. Bu Banner'daki probleme bakacağız tekrardan. Bakalım geçiş reklamımız çalışıyor mu? Evet, geçiş reklamı yüklendi. Kapattık. Şimdi ödüllü reklama bakalım. Evet, bu Sevimli abi çıktıysa o reklam da çalışıyor demektir. Kapattık. Gördüğünüz gibi burada yazdırdığımız yazı da çıkmış oldu. Tekrar çağıralım. Bu sefer yarıda kapatalım.
Close dedik. Gördüğünüz gibi reklamın izlenmeden kapatıldığına dair yazdırdığımız yazı da burada çıkmış oldu. Banner'la ilgili bir problem var. Onu anlayamadım. Tekrar ona geri dönüp bakalım. Burada gidip AdMob sitesinden bakalım neyi yanlış yaptığımıza. Banner sayfasını açtık. Bakalım nasıl yapmış. Yine o da bu şekilde oluşturmuş. Evet, burada ilginç bir şekilde show fonksiyonunu kullanmamış. Halbuki diğerlerinde bu şekilde çalışmıyor. Biz de aynı şekilde gidelim ve show fonksiyonu yerine burada request fonksiyonlarını çağıralım. Pardon, yanlış yeri siliyordum. Şöyle yapalım. Şurada request banner fonksiyonunu show'un içinde çağıralım. Bakalım nerede hata yapıyoruz. Buradan da kaldıralım. Şimdi request fonksiyonu ne yapıyor? Reklamı yüklüyor. Şunu da silelim, bu değişkene ihtiyacımız yok. Şimdi onAdClose'da bunu çağırıyorduk. Bunu çağırmayalım artık. Sadece şunu çağıralım. Banner.destroy çağıralım. Ya da bunu bu şekilde yapmayalım yani. Bunu komple şunları silelim. Burada close butonunun içinde banner.destroy çağıralım. Show banner'da da tekrar request banner fonksiyonunu çağıralım. Bir de bu şekilde deneyelim. Bakalım düzelttik mi? Derleme işlemi tamamlandı. Tekrar emülatörü açalım. Evet, açıldı. Bu sefer banner yüklenmedi. Bakalım sonra basınca yüklenecek mi? Evet. Demek ki show fonksiyonunu çağırmadan yükleniyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Close da çalışıyor. Tekrar show'a bastığımızda tekrar banner yüklendi. Yine diğerlerinin üzerinden de geçelim son bir kez daha. Geçiş reklamı. Ödüllü reklam. Evet, buradaki süre dolmadan önce kapatırsanız size ödül vermeyecek. Text box'ta ona göre olacak. Biz tamamını izlediğimiz için burada ödül kazandığımızı gösteriyor. Yine tekrar yarıda kapatalım. Evet, yarıda kapattığımız zaman da ödülü almadığımıza dair bir mesaj gördük. Bu video bu kadar arkadaşlar. Şu ana kadar yazmış olduğumuz kodu ve bu projenin tamamını GitHub sayfamda paylaşacağım. Linkini de bu videonun altında görebilirsiniz. Bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde bir video daha yayınlayacağım. Bu videoda masaüstü uygulaması. Arkadaşımla beraber yaptık bu uygulamayı. Bu uygulama lokal ağda, yani sadece Wi-Fi bağlantısı kullanarak dosya paylaşmanızı sağlıyor. Yani USB'ye ihtiyaç olmadan dosyalarınızı başka bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Bunun nasıl kullanıldığı ile ilgili video ve projenin tamamını yine GitHub sayfamızda paylaşacağız. Aynı zamanda bu uygulamayı Xamarin kullanarak mobil cihazlar için de dönüştüreceğiz. Yine bu uygulamayla ya da başka uygulamalarla ilgili bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar dilerim.